Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culum. Bu bölümde benim çok sevdiğim ve efsaneleşmiş bir film olan Christopher Nolan'ın da yönetmenliğini yaptığı Batman Kara Şövalye filminin incelemesini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Kara Şövalye filminde Batman ve Joker'in karşılaşması, düzen ve kaos kavramlarını sorgulayan felsefi bir çerçeve içinde gelişir. Batman, Gotham'ın düzenini korumaya çalışan bir figürken, Joker ise düzensizlik ve kaosu temsil eder. Joker'in anarşist yaklaşımı, Nietzsche'nin böyle buyurduğu Zerdüşt eserindeki üst insan kavramını tersine çevirir. Joker, ahlaki kuralları yıkarak insanları en ilkel yönleriyle yüzleştirir, ancak bunu yaparken bir amacı değil, sadece kaosu benimser. Bu noktada Batman, şehirdeki düzeni korumak için kendi etik sınırlarını zorlamaya başlar. Joker'in amacı, Batman'in sınırlarını kırmak ve onun da kaotik sisteme dahil olmasını sağlamaktır. Batman'in bu içsel mücadelesi, bireyin kaos karşısındaki irade gücünü ve adalet uğruna verdiği fedakarlıkları ortaya koyar. Kara Şövalye filminde Batman'in Joker'le mücadelesi etik açıdan da derin bir sorgulamayı beraberinde getirir. Batman'in Gotham'ın koruyucusu olarak verdiği mücadele aslında adalet ve intikam arasındaki farkı anlamasını gerektirir. Batman, kanunları çiğneyerek suçla savaşsa da kendisine koyduğu öldürmeme kuralıyla etik bir sınır çizer. Bu sınır, onu Joker gibi kaotik güçlerden ayırır. Ancak Joker'in sürekli olarak Batman'i bu sınırdan sapmaya zorlaması, Batman'in içsel bir etik sınavla yüzleşmesine neden olur. Bu noktada Batman'in etik ilkelerini koruma çabası, Kant'ın ahlak felsefesindeki ödev kavramını anımsatır. Kant'a göre bir eylemin etik değeri, onun ardındaki niyet ve ahlaki yasaya uygunluğuna dayanır. Batman'in ahlaki ilkelerine olan sadakati, Joker'in kaotik yaklaşımına karşı direnç göstermesine yol açar. Ancak Joker, bu direnci kırmaya kararlı bir şekilde Batman'in vicdanını hedef alır. Joker'in amacı, Batman'in etik sınırlarını ihlal etmesini sağlamak ve onun da kendi karanlık yönüyle yüzleşmesine yol açmaktır. Diğer taraftan Harvey Dent'in karakteri, Gotham'ın adalet umudunu simgelerken, Joker'in oyunları sonucu tırnak içinde belirtecek olursak ikiyüze dönüşmesi, İnsan doğasının kırılganlığını gözler önüne serer. Harvey, başlangıçta saf adalet ideali için savaşırken, Joker'in ona yaşattığı travma, onun hem fiziksel hem de psikolojik olarak dönüşüm geçirmesine yol açar. Bu dönüşüm, psikolojik açıdan travmatik stres bozukluğu olarak nitelendirilebilir. Harvey'nin yaşadığı acı ve kayıp, onun adalet duygusunu çarpıtarak intikam duygusuna yönelmesine sebep olur. Harvey Dent'in dönüşümü, insan doğasının iki yönlü, iyi ve kötü olabileceği fikrini de açığa çıkarmış olur. Bu, Carl Jung'un gölge kavramını düşündürür. Her insan içinde karanlık bir yön taşır ve bu yön, yaşam deneyimleri veya travmalarla yüzeye çıkabilir. Harvey'nin yaşadığı dönüşüm, Joker'in iddia ettiği gibi her insanın sınırları zorlandığında kaotik bir varlığa dönüşebileceği fikrini destekler. Bu noktada Joker'in amacı, Gotham'ın simgesi olan Harvey'i yıkmak ve insan doğasının kırılgan yapısını kanıtlamaktır. Batman'in etik sınırlarını koruma çabası Joker'in oyunları karşısında her geçen an zorlaşır. Joker, Batman'in ideallerini sarsmak için onu sürekli insan doğasının karanlık tarafıyla yüzleşmeye zorlar. Batman'in öldürmeme kuralı, Joker tarafından zayıflık olarak görülse de aslında Batman'in bir kahraman olarak kimliğini tanımlar. Bu, adalet adına bir çizgiyi asla geçmeme iradesidir. Joker ise bu kuralı delip geçmesi için Batman'i sürekli bir psikolojik sınavdan geçirir. Çünkü onun gözünde tüm insanlar yeterince zorlandığında kaosa yenik düşecektir. Bu noktada Harvey Dent'in trajedisi devreye girer. Gotham halkının beyaz şövalyesi olan Dent, Joker'in manipülasyonları sonucu kendini kaybeder ve intikam arayışına sürüklenir. Bu, insanın sadece iyi veya kötü olamayacağı, her insanın içinde iki yönün de bulunduğu gerçeğini açığa çıkarır. Harvey'nin bu dönüşümü, insan doğasının karmaşıklığını gösterir. O,
Bir yandan adaletin simgesiyken, diğer yandan kendi acılarıyla yüzleşemeyip karanlık tarafa geçiş yapar. Bu dönüşüm aslında Joker'in Gotham'a vermek istediği mesajın bir örneğidir. Herkes kırılabilir, herkes kaosa yenik düşebilir. Batman ise Joker'in kaosa sürükleme çabasına rağmen inançlarını korumakta kararlıdır. Gotham'ın geleceği için sorumluluğu omuzlayan Batman, halkını umutsuzluktan korumak için kendi itibarını feda etmek zorunda kalır. Kara Şövalye burada hem bir koruyucu hem de bir günah keçisi olarak karşımıza çıkar. İnsanlar için en büyük kahraman olurken aynı zamanda toplumun tüm öfkesini de üzerine alır. Fakat onun için asıl kahramanlık en zor anda bile kendi karanlığına yenik düşmemek, halk için kendini feda edebilmek anlamına gelir. Joker, Gotham'ın karmaşık yapısını ve insan psikolojisinin zayıf noktalarını kullanarak kaosun kontrol edilemez bir güç olduğunu kanıtlamaya çalışır. Kaosun en büyük yıkımı getirdiği anlardan biri ise Joker'in 2 yolcu dolu feribotu karşı karşıya bıraktığı sahnede görülür. Bu sahne yalnızca Gotham halkını değil, Batman'i de derin bir ahlaki çıkmaza sokar. Feribotlardaki insanlar Joker'in tasarladığı ya sen ya da ben ikilemi içinde insan doğasının bencilliğini veya fedakarlığını göstermeye zorlar. Ancak sonunda kimse düğmeye basmaz. Halkın kaosa direnişi Batman'in inançlarını doğrular ve Joker'in insana dair karamsar bakış açısını boşa çıkarır. Bu noktada Batman'in halkına olan güveni, Joker'in kaosun kaçınılmaz olduğuna dair iddiasına karşı bir zaferdir. Joker, her ne kadar Batman'i ve halkı kendi içsel karanlıklarıyla yüzleştirmeyi başarsa da, Batman'in direnç gücü, Joker'in yaratmak istediği umutsuzluk yerine Gotham'a umut getirecek bir yola dönüşür. Batman, Gotham'ın halkına gerçek anlamda bir kahraman olmanın ne demek olduğunu gösterir. Bu, halkın içindeki en iyi yönü açığa çıkararak gerçekleşir. Bu kritik anda Batman, Joker'in nihilist görüşünü alt ederken kendini halk için bir gölgeye dönüştürmeyi kabul eder. Gotham, Batman'in fedakarlığı ile kurtulurken, Batman'in Kara Şövalye kimliği artık adaletin simgesi olmaktan çok, şehrin tüm kötülüğünü üzerinde taşıyan bir feda karakterine dönüşür. Batman, burada kişisel mutluluğundan ödün vererek daha büyük bir amaç uğruna kendi ışığını karanlığa feda eder. Artık gerçek bir kahramanın yalnızca alkışlarla değil, sessiz fedakarlıklarla da şekillendiğini gösterir. Batman'in nihai fedakarlığı, karakterinin derinliğini ve Gotham'ın geleceği için aldığı ağır sorumluluğu bir kez daha gözler önüne serer. Kendisine halkın öfkesini hedef yaparak hem Harvey Dent'in mirasını korur hem de Gotham'ın karanlıktan çıkış yolu için bir umut bırakır. Dent'in beyaz şövalye imajını sürdüren Batman, Gotham'ın toplumsal ahlakını ayakta tutmak için kendi itibarını hiçe sayarak halkın beklentilerini tersine çevirir. Halk, gerçeklerin farkında olmasa da Batman'in bu fedakarlığı Gotham'ın düzenini koruyacak bir temeli oluşturur. Bu noktada Batman'in rolü bir kahramanın yalnızca ışığı değil, aynı zamanda karanlığı da göğüslemesi gerektiğini simgeler. Filmin sonunda Batman, toplumun ona yüklediği canavar rolünü benimseyerek etik bir paradoksun içinde kendini bulur. Doğru olanı yapmak için kendini suçlu göstermeyi kabul eder. Bu, varoluşsal bir boyutta düşündüğümüzde Sartre'ın insanın kendi seçimiyle kim olacağına karar verme özgürlüğü kavramını anımsatır. Batman, Gotham için en zor olan yolu seçer ve kendi varoluşunu halkın mutluluğu adına karanlığa teslim etmiş olur. Batman'in Kara Şövalye olarak kabul ettiği bu kimlik, kendini sürekli yeniden tanımlayan bir kahramanın portresidir aslında. Joker'in kaotik güçlerine karşı Batman'in verdiği bu sessiz mücadele, Gotham'ın kaderini belirlerken onun aslında bir anti kahraman olarak yücelmesini sağlar. Batman, bir kahramandan çok Gotham için gerektiğinde suskun bir koruyucu, gerektiğinde ise toplumun günahını taşıyan bir simgeye dönüşmüştür. Karanlıkta var olmayı kabul eden Batman, Gotham'ın yaralarını sarmak için kendi ışığından vazgeçmiş bir kahraman olarak gerçek anlamda ölümsüzleşir. Batman'in Kara Şövalye kimliğini kabullenmesi, onun adalet ve kaos arasındaki çizgide nasıl bir denge kurduğunu gösterir. Joker, Batman'i toplumun gözünde yozlaşmış, kaybeden biri olarak göstermeyi başarsa bile, Batman'in gerçek amacı Gotham halkını kendisinden daha yükseğe taşımaktır. Bu fedakarlık,
Batman'i yalnızca fiziksel bir koruyucu değil, toplumun görünmez vicdanı haline getirir. Bu noktada Batman'in Gotham için üstlendiği rol, Platon'un mağara alegorisiyle bağlantı kurularak anlaşılabilir. Mağara alegorisinde insanlar, mağaranın içinde gördükleri gölgeleri gerçek olarak kabul ederler, dışarıda olan bitenden habersizdirler. Batman ise, Gotham halkının gölgede yaşadığını bilen biridir ve onları bu gölgeler dünyasından kurtarmak adına gerçek kahramanlığa ulaşır. Halk, Batman'in fedakarlıklarını anlamasa da, onun karanlığa girme cesaretiyle güvenli bir geleceğe doğru yönlendirilir. Ayrıca Batman'in Joker karşısındaki duruşu bize Nietzsche'nin canavarla savaşırken dikkatli ol uyarısını hatırlatır. Joker'i yenmek için onun yöntemlerine başvurmamak, yani kaosla yanıt vermemek Batman'in en büyük sınavıdır. Her ne kadar Gotham'ı kurtarmak için her şeyi göze alsa da Batman kendi ilkelerinden ödün vermez. Bu içsel mücadele onun adalet anlayışını güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Bu derin adalet arayışıyla Batman, Gotham'ın en karanlık anlarında bile ışık olmayı başarır. Kara Şövalye adıyla anılacak olsa da gerçek anlamda şehrin kurtarıcısı olarak efsaneleşir. Gotham halkı belki bu fedakarlığı tam anlamıyla bilemeyecek. Fakat Batman'in varlığı gelecekte daha iyi bir Gotham için görünmeyen ama etkili bir temel olacaktır. Başka bir podcast'te ve incelemede görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.